Merhaba, Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Ben Bilgehan Demir. Sizlere Kerim Engizek, Krzysztof Jotko karşılaşmasının ayrıntılarını aktaracağım. Maç dün gece Almanya'nın Düsseldorf kentinde yapıldı. Binlerce seyirci önünde gerçekleşti mücadele. 50 euro ile 800 euro arasında biletler alıcı buldu sevgili arkadaşlar. Böylesine bir organizasyon gerçekten UFC'yi kıskandıracak derecede üstün bir prodüksiyonla bütün dünyada ekrana geldi. Kerim Engizek 34 yaşında, Jotko 36 yaşında. 1.87 boyunda Kerim Engizek, 1.88 boyunda Jotko. Jotko dediğimiz adam UFC'de 17 kez kafeste yer almış, çok büyük bir tecrübe. Oktagon finalinde karşı karşıya geldiler Kahramanmaraşlı Kerim Engizek'le Polonyalı Jotko. Diyeceksiniz ki bu ne finali? Bilen biliyor. Bilmeyenler için şöyle anlatayım. Sevgili arkadaşlar, 16 dövüşçü kura çekti. 8 maç yapıldı ve arkasından çeyrek finale çıktılar, yarı finale çıktılar ve final karşılaşması dün gece gerçekleşti. Ve finalde Kerim Engizek ve Krzysztof Jotko. Ama biraz geriye gidecek olursak Kerim Engizek kimleri yendi buraya geldi ona bir bakalım. Kerim Engizek 2015 yılından bu yana kadar hiç kaybetmedi. 18 maçtır üst üste kazanan bir Kerim Engizek vardı Jotko'nun karşısında. UFC'nin yıldız dövüşçüsü Jotko'nun karşısındaki Kerim Engizek'in kendi eviydi Düsseldorf. Seyircinin çok ciddi bir bölümü Jotko için değil Kerim Engizek için salondaydı. Salon adeta Türkiye sesleriyle yankılanıyordu, inliyordu. Kerim Engizek 16'lı bu turnuvanın ilk turunda Polonyalı Kamil Onyszczuk'la karşılaştı. Onu puanla mağlup etti. Çeyrek finaldeki rakibimiz ise İngiliz Mick Stanton'dı ve onu Kerim Engizek birinci raundda nakavt etmeyi başardı ve yarı finale çıktı. Yarı final mücadelemiz Çek Dominik Humburger'leydi. Ve bu karşılaşmada Kerim Engizek çok büyük yara aldı. Kerim Engizek rakibini mağlup etmeyi başardı. Puanla yendi. Ama sağ eli kırıldı. Ve burnunun üzerindeki deformasyon, yüzündeki kanama hala hafızalarımızda. Kerim Engizek. Yani Jotko ile karşılaşmadan önce Kerim Engizek 3 rakibini saf dışı bırakmıştı. Tıpkı Jotko gibi. Jotko da finale gelene kadar 2 kişiyi puanla yendi. Bir rakibini de Kerim Engizek gibi nakavt etmişti. Yakından takip edenler bilecektir ki Jotko ile Kerim Engizek'in yarı final mücadelesinin hemen sonrasında kafeste yüz yüze gelmiş ve sözlü duelloya girmişlerdi. Çek rakibi Dominik'le mücadeleye girmeden önce Kerim Engizek'in kilo vermek adına çektiği azap hala hafızalarımızda. Kerim Engizek'in adeta bir savaştan çıkmışçasına yapmış olduğu Çek rakibiyle mücadelesinin ardından sadece ve sadece 3 ay 13 gün geçmişti ki finalde Jotko'yla karşı karşıya geliyordu. Eli kırık, burnundaki deformasyon, maç öncesindeki kabus ve sadece 3 ay sonra bir final. Başı beladaydı Kerim Engizek'in aslında. Hep birbirlerine şunu söylediler. Sen benim gibi dövüşçüyle henüz karşılaşmadın. Jotko da bunu söylüyordu. Kerim Engizek de bunu söylüyordu. Jotko 17 kez UFC'de maça çıkmış. Ardından PFL'de maça çıkmış. Son 3 maçını da Oktagon'da yapmış bir yıldız dövüşçü 36 yaşında. Bence çok daha tecrübeli Kerim'den. Dev final için tribünlerde, tıklım tribünlerde acayip büyük bir heyecan. Biz de ekranları başında olağanüstü bir heyecan içindeydik ve mücadele için ilk anons Jotko adına yapıldı. Jotko koşarak geldi. Ve sonrasında Kerim Engizek. Kerim Engizek salona girdiği anda kıyamet koptu. Karşılaşma diğer turların aksine 5 round üzerinden yapılıyordu. 5'er dakikadan yine ama bu kez 5 round. Diğer karşılaşmalar 3'er roundtu. Mücadele başladı
Ve Kerim Engizek'in taktiği şuydu. Vur kaç, vur kaç. 2,5 dakika boyunca alçak tekmelerle, low kicklerle bir takım ataklar denedi. Ve Yotko bu süre zarfında Kerim Engizek'i hiç yakalayamadı. Ama ne zaman ki ilk önce giyotinle yakaladı, aşağıya aldı, giyotinden vazgeçip sırtına çıktı Kerim Engizek'in ve rear naked choke'la Kerim Engizek'i pes ettirdi. Starts from das Dance the Kerry tapped. Wow! Christoph. Kerim Engizek maalesef çok büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu. Tribünler çok büyük şok yaşadı. Olağanüstü bir hayal kırıklığı ve tarifi mümkün olmayan bir üzüntü tribünlerde kendini gösterdi. Böyle kala kaldık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Nasıl ya dedik. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet Kerim Engizek'ten. Ben açıkçası çok net söyleyeyim. UFC yıldızının Kerim Engizek'e karşı daha favori olduğunu düşünüyordum. Ama bu kadar dominant bir şekilde Kerim Engizek'i mağlup edebileceğini, çok çabuk teslim alabileceğini aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Ama maalesef böyle bitti. Elinin sakatlığı, kırık olması ciddi bir kırıktı. Çok ciddi bir kırık. Bu ne demek? Tamam iyileşmiş olabilir ama ciddi kırık olan bir eliniz varsa çok iyi antrenman yapamazsınız. Mücadele biter bitmez Kerim Engizek büyük bir üzüntü yaşadı. O sırada breakdance yapıyordu. Kafesin ortasında Yotko. Arkasından kalktı. Eli havaya kalkmadan önce ilk tebriği yapanlardan bir tanesi de Kerim Engizek'ti. Kerim Engizek hiçbir açıklama yapmadan soyunma odasının yolunu tuttu. Yotko karşılaşmanın sonrasında bir açıklama yaptı. Bu açıklama Kerim Engizek'in elinin kırılmasıyla alakalıydı. Kırık elle nasıl hazırlandı, ne oldu, ne bitti bilemiyorum ama ben bir rövanş verebilirim kendisine dercesine bir açıklama geldi. Thank you to Kerim Engizek to take this fight. I know he have a probably very bad training camp with his broken hands, but if he want, we can do rematch in a Frankfurt Stadium in a 60,000 people. Maç biter bitmez bir breakdance gördük Yotko'dan. Karar açıklandıktan sonra bir breakdance daha yaptı kafesin ortasında. Toplam para ödülü 1 milyon euroydu. 300 bini Polonyalı'ya gitti. Adamın çok ihtiyacı vardı bu paraya da bu kendi de bunu söylüyordu zaten. Basın toplantılarında, röportajlarında bu paraya çok ihtiyacı olduğunu. You have money, you have everything. I don't have money, I don't have nothing now. I have nothing to lose. I come from a very poor family. I have nothing in my life. I don't want to go back. Adam o kadar çok mutluydu ki kupayı fark etmedi. Alacağı kupayı fark etmedi adam. Ha kupada vardı değil mi? Der gibi bir görüntü sergiledi. Sonra da gitti kupayla poz verdi. Adamın aklı tamamen kazandığı paradaydı. İhtiyacı varsa helali hoş olsun. Yotko müthiş bir galibiyet elde etti. Tebrik ediyoruz. Yolu açık olsun. Belki UFC'ye bir daha gider mi gelmez mi bilmiyorum ama 36 yaşında artık. Ama Oktagon'un kralı 84 kiloda Polonyalı rakibimiz Yotko oldu. Açıklamalarından bir tanesi de Yotko'nun ben söylemiştim ben başka bir seviyede adamım diye Kerim Engizek'e böyle bir açıklamada bulunduğunu da hatırlatmadan edemedi Yotko. I'm in a different level, guys, and this was the easy check on my life. Woo! Kerim Engizek Türkiye adına maçlara çıkan, her maçın sonrasında ülkemizi gururlandıran bir kardeşimiz. Kerim Engizek elinden geleni yaptı finale kadar. Finalde de kaybetti. Bana göre 3 ay 13 günde bir kırık el, burun, paramparça, bunların iyileşmesi, antrenman süreci, Yotko gibi bir rakiple karşı karşıya gelebilmek de o kadar kolay değildi. Biz Kerim Engizek'e Fight Club Türkiye olarak bugüne kadar her galibiyetinde elde etmiş olduğu zaferlerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili arkadaşlar, aynı gecenin içinde 2 sporcu daha vardı yakından tanıdığımız Deniz İlbay ve Emircan.
Onlar da Slovak rakipleriyle karşılaştılar ve onlar da kaybettiler. Maalesef böylesine büyük bir gecede galibiyet elde edemedik. Canları sağ olsun. Orada bulunmak da bir zaferdir. Orada bulunmak da önemli bir durumdur. Bundan sonraki karşılaşmalarda kendilerinden galibiyetler, büyük zaferler bekliyoruz. Fight Club Türkiye olarak programımızın sonuna geldiğimizi sizlere aktarmak isterim. Ben Bilgehan Demir olarak. Bol bol yorumlar yapın. Beğenilerde bulunun. Beğendiyseniz. Eksik bilgiler varsa altta tamamlayın. Her şeyden önemlisi de bunu söylüyorum. Bildirimleri açın ki böylesine videolar yüklendiğinde sizlere mesaj gelsin. Hype'lamayı da unutmayın sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Biraz keyfimiz kaçık ama yapacak bir şey de yok.